Efendim hoş geldiniz. Burası Nuri Viral'le Sen İstersen Özel ve şu dakikadan itibaren yeni bir haftayı karşılamak üzere Aşkın Şengün, Aşkın Astrolojisi canlı yayınımızda. Hoş geldin Canım Aşkın. benim, hoş bulduk. Burada olduğuma çok mutluyum. Yeni haftada bizi neler bekliyor? Çok ilginç şeyler bekliyor. Bunlardan bahsedeceğiz seninle birlikte. Bir haftayı uğurlarken Evet. yeni haftanın getireceklerine inanamayacaksınız. 12 burç için çok özel yorumlar yapacak. Duyanlar duymayanlara haber versinler. Şöyle söyleyelim, bir akrep dolunayı var ki bangır bangır geliyor hayatımıza. Yani şöyle söyleyeyim, akrep dolunayı var ama gerçekten bu akrep dolunayı birçok kişiyi mahkemeye götürecek gibi bir dolunay aslında bakarsan hepimizin hayatında. Bu hafta böyle çok ilginç bir hafta sevgili Nur. Gökyüzü Sarayı'nda çok ilginç şeyler oluyor. Özellikle şöyle söyleyeyim, bu hafta bize diyor ki kime neye inanıyorsan, kiminle birlikteysen diyor, hayatında diyor çok ilginç olaylarla karşı karşıya kalacaksın diyor. Bir kere hafta başında Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Bakın bu çok önemli bir olay ve hatta Star TV ekranlarında geçen haftalarda siz bunun yayınını yaptınız ama ben buradan tekrar duyurmak istiyorum bunu. Duyur. Neden duyurmak istiyorum? 1940'lı yıllarından sonra İlk defa olacak bu bizlerin hayatında ve 7 yıllık yeni bir döngü başlayacak. Hatta şunun da müjdesini verelim. 2018 ve 2026 yılları arasında Uranüs Boğa burcundaydı. Boğalar, akrepler ciddi derecede sıkıntılar yaşadılar bu süreçler içerisinde. Konfor alanları bozuldu. Hangi tarihler arasında dedin? 2018 ve 2026 yılları arasında. doğru. Şimdi sevgili boğalara ve akreplere buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten bu akrep dolunayıyla birlikte Bak şu Uranüs'ün kameradasın, şuradasın. İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte şöyle söyleyeyim, bence kendinizi alkışlayın. Bu çünkü hayatınızda 7 yıllık bir döngüyü kapatıyorsunuz. Yepyeni 7 yıllık yeni bir döngü başlatıyorsunuz. O yüzden bunun müjdesini verelim. Yani Peki bu 7 yıllık döngü kapanırken ve bambaşka bir 7 yıl gelirken en çok etkilenecek olanlar boğalar ve akrepler mi? onlar ferah kavuşuyor. Yani eski konfor alanlarına tekrar dönmeye başlıyorlar. Tabii ki hepimizin hayatında özellikle astroloji haritalarında bu nokta değişir ama şunu söyleyeyim, tabii ki sabit burçlar, boğa, akrep, aslan ve kova burçları hayatınızda gerçekten büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız. Çünkü bu 2018 ve 2026 yılları arası onları bayağı bir sınadı. Özellikle kariyer konusunda, ikili ilişkiler konusunda, hayatının birebir öncelikleri konusunda çok yoruldular. Yani istemedikleri olaylarla karşılaştılar. Bu süre içerisinde tabii ki gökyüzü geçişleri de onları ciddi anlamda yordu ama şimdi bence özellikle bu pazartesi günü, bak sadece yeni bir haftaya girmiyoruz, yeni bir çağa merhaba diyoruz neredeyse aslında burçlar olarak, gökyüzü sarayı olarak gerçekten bambaşka bir döngü başlıyor ve artık ikizler, yaylar, ondan sonra artık onların hayatında büyük değişimlerin başladığı da yeni bir döngü başlayacak aslında bu süre içerisinde. Şimdi programımızın sonunda özet olarak özellikle kariyerde, parada yükselecek Tabii. olan burçları Sağlık, anlatacağız. aşk konusunda şanslı olanları söyleyeceğiz ama sağlık konusunda özellikle dikkat etmesi gereken iki burç var ki ekran başından ayrılmayın. Kesinlikle. Az sonra onların detayını Akrep tek tek dolunayıyla vereceğiz. birlikte dikkat etmeleri lazım. Şimdi bugün günlerden Cuma. Evet. Pazartesiden itibaren bu döngüye giriyoruz değil mi? Yeni bir çağ başlıyor hepimizin hayatında. Bak net söylüyorum. 1940 yılından sonra belki de şu an yeryüzünde biz yaşayan kişiler olarak hani bu çağı görmedik gibi düşün. Ve hani hepimizin hayatında büyük değişimler olacak. Uyarılarım Pazartesiden itibaren. Uyarılarım yani geleceğe yönelik bence herkes bilinçli olsun. Kiminle arkadaşlık kuruyor çünkü özellikle bak Uranüs ikizlerde çift demektir. Yani bu süre içerisinde kiminle arkadaşlık ediyorsun, kiminle ne konuşuyorsun, kiminle hareket ediyorsun. Hepimizin hayatında çok önemli bu süreçler içerisinde. Tek uyarım yani bunlara dikkat ederlerse ya da nerede ne yazıyorsun, sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun, bilgi, iletişim, teknolojiyle alakalı konularda ne gibi etkileşimler içerisindesin bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii haftanın ilerleyen zamanlarında özellikle önümüzdeki Cuma günü 1 Mayıs Cuma günü Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 11 derece gerçekleşecek ve bu dolunay bize diyor ki kim kime ne ektiyse
onu biçmeye başlayacak hayatında diyor. Hatta bununla ilgili şöyle bir geçmişin zaman tüneline gitsinler. Özellikle 20 Kasım 2025'te ne ektiysen Onu hayatında onu biçeceksin. Çünkü dolunaylar hasat zamanlarıdır. Toplandığımız zamanlardır, tamamlandığımız zamanlardır ve bu dolunay bize diyor ki artık tamamlanacağız diyor. Şahane. Açıkçası. Yani bunun detaylarını anlatacağım. İyilik yapan iyilik bulacak, Evet. kötülük yapan da ettiğini bulacak. Kesinlikle öyle. Yani bu süreçler biz içerisinde. şöyle yapalım mı? Biliyorum siz de ekran başında merakla bekliyorsunuz. 12 burcu tek tek anlatalım. Çünkü Evet. Akrep Dolunay'ının hayatımıza etkileri çok büyük. Tabii biz programımızda ne yapıyoruz? Daha hafta gelmeden, Cuma gününden haftanın haberini veriyoruz size. Evet. Pazartesi itibariyle hangi burçlar para, aşk, sağlık konusunda yükselişe geçiyor? Özellikle 2 burç var ki sağlık konusunda çok dikkat etmesi Evet. gerekiyor. Biraz sonra açıklayacağız. Koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Evet. Eğer ekran başındaysanız Akrep Dolunay'ının size etkileri geliyor. Evet, ama ben şunu da söylemek istiyorum. Özellikle 20 Kasım 2025'te hayatında neyi ektiysen onu biçeceksin dedik ya. Bunu aslında olumsuz anlamda ya da olumlu anlamda da biraz açmak istiyorum. Derinlere inmeyen göklere yükselemez. Şimdi şöyle söyleyeyim, o süreç içerisinde derinlere ne ektiysek artık bunun mükafatını alacağız. Bazı burçlar işte göklere yükselmeye başlayacak ve çok farklı enerjilerle karşı Hadi karşıya bakalım. kalacak. Ama biz bunları tabii ki burçlar bazında anlatacağız şimdi. Özellikle sevgili Koç burçları. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Aşkının eğer astrolojik yorumlarını dinlemediyseniz lütfen Canım benim. pür dikkat dinleyin. Özellikle aşk konusunda adı üzerinde aşkın astrolojisi. Yani Canım benim. ilişkinize yön vermemeniz gerektiğinin garantisini veriyorum. Ya, bir Lütfen tanesi. pür dikkat dinleyin. Koç ve yükselen koçlar, Evet. sizinle başlıyoruz. Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, bu dolunay size diyor ki önümüzdeki 15 gün boyunca diyor içinde tuttuğun ne varsa şimdi ortaya çıkmaya başlıyor diyor. Bu dolunay sizleri 8. evinde. 8. ev gizli arzular, gizli duygular demektir. Başkalarından gelen kaynaklar demektir. Banka, borç, kredi ödemelerimiz demektir. Şimdi bu süreçler içerisinde bir kere şunu söyleyeyim. Çekim yasanız oldukça kuvvetli. Bunu hem finansal anlamda söylüyorum, hem ikili ilişkiler, aşk ilişkileri ve maddiyatla ilgili konularda söylüyorum. Şimdi burada bu dolunay bize diyor ki bir tamamlanma yaşayacağız diyor. Özellikle ne demiştim? 20 Kasım 2025'ten bu yana finansal konularda, maddi konularda neyi başlattıysak bunun tamamlanması. Şimdi burada ortaklaşa iş projelerinden gelecek olan kaynaklar, yine mesela gelir giderlerimizle ilgili konular, yine gizli arzularımız. Mesela bakın 8. ev, içinde neyi saklıyorsun? Bunu mutlaka ortaya çıkart, bununla yüzleş diyor ve özellikle de bununla yüzleştiğin zaman diyor çok farklı enerjilerle karşı karşıya kalacaksın ve bir tamamlanma yaşayacaksın diyor. Ve özellikle bu enerjiyi doğru kullanırsak finansal anlamda da güzel gelişmeler olacak. Aslında benim buradan Koç burçlarına bir tavsiyem var. Söyle. Mesela iç dünyanızda saklamış olduğunuz parayla ilgili olsun ya da ikili ilişkiler ya da arzularınızla ilgili konularda olsun. Bunları mutlaka yazın. Ve bu önümüzdeki 15 gün içerisinde bunu bir suya bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu size şifa getirecek, güzellikler getirecek ve sizin yolunuzu açacağını söyleyebilirim. Hemen sevgili boğa burçlarıyla devam etmek istiyorum. Boğa Evet. burçları ne diyor bu dolunayla birlikte? Çünkü onların Ne diyor? karşıt burcunda gerçekleşiyor. Ya tamam diyor ya da devam diyor onlara. Yani Hangi ilişkileri konularda bitirebilirler diyor? mi? İkili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda, ortaklaşa iş projeleri konusunda tamam mı devam mı diyor. Yani şöyle söyleyeyim size, özellikle bir ilişkiniz varsa, bu ilişkinin geleceğini göremiyorsanız ya da bu ilişkiyle ilgili, bu ilişki mesela benim yatırımlarıma uygun değil diyorsanız aslında, yani zihninizdeki yatırımlara, duygusal dünyanızdaki yatırımlara uygun değilse bu ilişkiyi artık burada tamamlıyoruz. Çünkü özellikle hani Uranüs'ün de Boğa burcundan çıkmasıyla birlikte yeni bir döngü başlatacaksınız hayatınızda ve karşıt burcunuzdaki bu dolunayla birlikte de ikili ilişkiler konusunda bir şeyleri mahkeme edeceksiniz aslında bu 15 gün içerisinde. Ama devam dediğiniz ilişkiler varsa bu ilişkileri geleceğe taşımak,
adını koymak, söz, nişan, aileler arası tanışmalar yapmak ya da bu ilişkiyi gündeme getirip böyle göstermek, artık hani ben buradayım diyen bir enerji diyebilirim. Ama diyelim ki sizin mahkemelerle ilgili bir takım konularınız var, davalarınız var, dosyalarınızla ilgili problemleriniz var. İşte burada bunlarla ilgili harekete geçmek için de oldukça iyi bir süreç diyebilirim. Peki. Sevgili ikizler burçları. Bu arada seyircimizi şu konuda da uyaralım. Lütfen kendi burcunuzu dinlerken yükseleni de Yükselen dinlemeyi ihmal burçlarına etmeyin. göre özellikle, Çünkü yükselen evet. değil mi çok önemli. Kesinlikle çok özellikle önemli. iş yaşamındaki Tabii. alanlarda yükselenleri çok önemli. Tabii. Lütfen dinlemeyi ihmal hangi etmeyin. eve denk düştüğü yükselen burcunuza göre belli olur. Evet. Diyelim ki bir dolunay ya da yeni ay var. Bu dolunay ya da yeni ay sizin yükselen burcunuza göre hangi eve denk düştüğü astroloji haritalarınızda orada belli oluyor. O yüzden yükselenize göre mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman ikizler ve yükselen ikizlere geçelim. Evet. Bakalım bu hafta onları nasıl bir hafta bekliyor? Evet, sevgili yükselen burcu ikizler olanlar, sizlerin 6. evinde olduğu için hayatında bayatlamış olan yüklerini toparlama zamanı diyor. Yani sizi aşağı çeken ne varsa, özellikle şöyle söyleyeyim, bir kere sağlık konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ki akrep dolunayı biraz böyle kişisel hijyen sorunlarına karşı, safra kesesi sorunları olan ikizler burçları varsa hayatımızda, bu dönem hani safra ile ilgili, mide ile ilgili, yine mesela kişisel hijyen temizliğimizle bağlantılı konularda dikkat etmemiz lazım. Hani bazen dışarılarda böyle bir lavabo kullanma ihtiyaçlarımız olur ya, bu alanlarda dikkat ve temkinli olursanız çok daha iyi olur. Tabii ki 6. ev ofis hayatımızdır, çalışma hayatımızdır, günlük düzenimizle bağlantılıdır. Bu dönem hayatında dağınık olan ne varsa, yani ofisinde, çalışma hayatında ya da tamamlaman gereken ne varsa projelerini gündeme getirebilirsin, tamamlayabilirsin. Yarım bırakmış olduğun ne varsa bunları toparladığın bir süreçte olacaksın, ama seni üzen, yıpratan ya da psikolojik anlamda bir takım sorunlarımız varsa, ben bu dönem hani bu önümüzdeki 15 gün boyunca sevgili yükselen ikizler için şunu söyleyebilirim: elinde toz bezi her yeri temizlemek isteyebilir, adeta öyle söyleyebilirim açıkçası. Yani toz bezinden alabiliriz o hıncımızı bu süreçler içerisinde, bilginiz olsun. Fakat sağlığımıza dikkat ediyoruz bu önümüzdeki 15 gün ve hani diyelim ki fazla kilolarımız var. Bunları vermek için bu dolunay bizi destekliyor, bilginiz olsun. Hayatımızdaki bayatlamış ruhlardan arındığımız bir döngüde olacağımızı da söyleyebilirim. O zaman diyete girmek için güzel bir dönem değil mi? Evet, Dolunay sevgili dönemi. özellikle ikizler ve yay burçları için, başta onlar için ama hepimiz için de gerçekten diyete girmek için çok doğru bir zamanlama diyebilirim aslına bakarsan. Hadi geçelim o zaman yengeç ve yükselen yengeçlere. Evet, sevgili yengeç burçları, kalbin ne istiyorsa artık onu saklayamazsın diyor bu dolunay sana. Ve önümüzdeki 15 gün sizlerin 5. evinde ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, çocuklarla alakalı konular, yine mesela yeteneklerimizi ilgilendiren konularda oldukça keyifli bir süreçte olacağımızı ve tamamlama yaşayacağımızı söylüyor. Tabii kalbin ne istiyorsa dedik ya, hani diyelim ki seviyorsun. Ve bunu iç dünyanda saklıyorsun. Platonik bir aşk yaşıyorsun kendi hayatında. Bence bunu söyleme Açıl vakti. artık diyorsun. Kesinlikle açılsınlar yani. Gökyüzünde de hani hazır bu kadar ateş elementi de biraz yüksek durumda. Harika. Bence harekete geçme zamanı. Yani işte iç dünyanda saklamış olduğun o gizli aşk, gizli duygular ya da size karşı beslenen gizli duyguların da ön plana çıktığı bir dönem diyebilirim aslında. Hani etrafında onlara karşı hayranlık duyan bir takım insanların da açıldığı bir süreç diyebilirim sevgili yengeç burçları. Ama ben evliyim, çocuklarım var diyorsanız, bu dönem çocuklarınızın geleceği, onları ilgilendiren konularda çok güzel gelişmeler olabilir. Belki ufak tefek krizler çıkabilir. Hani ihtiyaçlarıyla ilgili bir takım ufak tefek krizler çıkabilir ama bunların üstesinden çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Ama bekarsanız bu dönem bence güzel flörtleştiğiniz, açıkçası böyle çekim yasasının kuvvetlendiği bir döngüde olacaksınız. Etrafınızdan biriyle çok ilginç enerjiler ön plana çıkabilir. Bu dolunay diyor ki kalp susmaz ve ortaya çıkar diyor. O yüzden aşk mı istiyorsun? Bak iste, evrenden iste. O aşk sana gelecek. Ya da etrafında hoşlandığın birisi mi var? Mutlaka bunu evrene duyur. Çünkü o sana mutlaka gelecek.
bilgin olsun. Yani kalpte hasat vakti. Evet. Eskiyi bırakıp yeniye yer açma Kesinlikle vakti. öyle. Hadi gözün aydın sevgili Evet. ikizler. Müthiş bir hafta seni bekliyor. Sevgili yengeç burçları, evet, sevgili müthiş yengeç bir burçları. hafta onları bekliyor Ben hala bence. ikizlerde kaldım, Hem farkındaysanız. ikili ilişkiler konusunda hem çocuklarıyla ilgili konularda güzel gelişmeler olacak. Evet, Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Evet. Şimdi geçelim Aslan ve yükselen aslanlara. burcu aslan olanlara geçiş yapıyoruz. Akrep dolunayı aslanları en çok hangi alanından müjdeliyor? 4. ev alanlarından. Bu evleri biz bilmiyoruz ama. Evet, ben hemen anlatacağım söyle şimdi. mesela 4. ev aşk mı, para mı, sağlık mı? İşte onu anlatıyorum. Yani sonrasında işte 4. ev diyorum ama arkasından bize neler getiriyor. Yani bu 4. ev aile, yuva, yerleşim yeriyle alakalı konular ve yine mesela aynı çatı altında yaşamış olduğunuz kişiler. Bunları sorguladığınız ve burada krizleri çözdüğünüz bir süreç diyebilirim. Şimdi bu dolunay bize diyor ki dışarıda kral olsan ne olur diyor, evin huzurlu değilse. Yani evde bir takım sorunlar, problemler varsa bunları çözmemiz lazım. Ya da diyelim ki bir yerleşim yeri değişikliği yapacaklar. Yine mesela aile içerisinde finansal bir krizi çözecekler. Çünkü özellikle mesela onların 4. evinde olduğu için hani bir miras olayı, bir mahkeme yollu bir paranın ortaya çıkması ya da devlet ödemeleriyle ilgili bir konunun, aileyi ilgilendiren bir konunun, bunlarla ilgili konularda bir şeyleri çözdüğümüz bir döngüde olacağız. Ama taşınmak istiyorum, yerleşim yeri değişikliği yapmak istiyorum, evimde bir takım tadilatlar yapmak istiyorum, evimin soluğunu değiştirmek istiyorum diyorsanız da evet, bu dolunay önümüzdeki 15 gün boyunca sizleri desteklediğini söyleyebilirim. Ayrıca aslanlar yani gerçekten bu evle ilgili konuları bu 15 gün içerisinde toparlarlarsa daha sonrasında çok farklı bir boyut başlıyor sizler için. Bakın Uranüs'te İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte artık yeni bir çağ dedik ya başında da. Harika. Şöyle söyleyeyim, onlar için gerçekten bambaşka bir çağ var önümüzdeki süreçlerde ve çok da keyifli, çok da güzel olacak sevgili aslan burçları. O yüzden içiniz rahat olsun. Sadece ev içerisinde, yuva içerisinde sorunlar varsa bunları çözmek için gayet güzel bir dolunayla karşı karşıyayız. Hadi bakalım. Evet sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar. Doğruyu söylemezsen hayat sana gerçeği bağıra bağıra söyletir diyor bu dolunay bizlere. Sizlerin 3. evinde, yani size diyor ki konuş, anlat diyor. İçinde saklamış olduğun ne var diyor. Etrafındaki insanlara, diyelim ki bir yakın arkadaşı ya da kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınla bağlantılı öfke duyduğun ne varsa ya da diyelim ki uzun zamandır işte bir para borç verdiler birine, bunu yakın çevresinden birine verdiler, bir türlü alamıyorlar, tamam mı? İşte burada diyor ki konuş diyor, iste diyor, anlat diyor, Yani tamam mı? Başakların duygularını dile getirme zamanı. Evet, duygularını dile getirme ya da bu tarz enerjiniz olmasa bile yakın çevrenizle bağlantılı bir takım krizlerse yansıma yapabilir ve bunu çözebilirsiniz. İletişimin çok yoğun olduğu bir dönem sevgili Başak burçları için. Zaten onlar da iletişimi çok severler. Bu dönem bence mutfak gıybetleri biraz daha ön plana çıkacak yakın çevrenizden ama burada bir takım böyle krizleri, entrikaları da böyle masaya yatırıp çözdükleri bir dönemde olacaklar. Ama neyi dinliyorsunuz? Kim size ne anlatıyor? Bunun altyapısını mutlaka bir araştırsınlar. Çünkü tabii ki Akrep Burcu deyince hani tanıdığımız her insanın içerisinde hiç tanımadığımız insanlar ortaya çıkar. O yüzden hani burada da kiminle ilgili ne duyuyoruz, ne anlatıyoruz, bunları mutlaka şey yapsınlar ama mutlaka ki konuşun. Anlatın, isteyin bu dönem. Çünkü evren size bunu verecek ve tamamlayacak. Ya da diyelim ki uzun zamandır bir araç almak istiyorlar, araç değişikliği yapmak istiyorlar. Bunlar için gayet uygun süreçler sevgili Başak burçları, bilginiz olsun. Evet, Hemen zaman sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar, para sizde. Net söylüyorum sevgili terazi burçları, para evinizde gerçekleşiyor. Ama diyor ki kendi değerini bilmezsen kimse sana değer vermez diyor. Önce ben deme vakti. Önce benim deme zamanı aslında. Bu dönem bence teraziler parayı bulacak. Ne kazanıyorsun, nereye ne harcıyorsun, kime lüks hediyeler almışsın bu dönem, bunları sorguladığın, biraz böyle banka hareketleriyle haşır neşir olduğunda bir dönemde olacaksın aslında. Ama önce kendine değer ver diyor. Yani kendi değerlerini bil diyor. Ya da diyelim ki bir alım satımla ilgili bir konu var ya da işinizin dışında farklı bir yerden bir kazanç olayı gündeme geldi. İşte burada
finansal konularda, maddi konularda oldukça güzel süreçler sizleri bekliyor. Yine mahkeme yollu paralar, yine miras, nafaka gibi durumlar, bu konularda gayet keyifli bir süreçte olacaksınız. Krizleri sökeceksiniz. Özellikle de finansal anlamda, ama para konusunda da bence şanslı bir süreçte olacaksınız. Hemen Yani beklediği yerden, istediği yerden, hayal ettiği şekilde o para geliyor mu terazilere? kesinlikle geliyor. Yani bu dönem finansal, bu hafta itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle finansal anlamda oldukça keyifli bir süreç diyebilirim sevgili terazi burçları için. Evet, Berkay duymuştur herhalde, benim stilistim, styling yapan arkadaşımız, ekibimizden. Evet, para gelirse ne olur, bölüşüyoruz. terazileri çok uzun konuşalım diyor. Dedim ki terazilerin bir problemi var. Şu an bu arada gerçekten programa girmeden önce bütün terazi arkadaşlarım terazileri uzun konuşalım dedi. Canım benim, bol bol anlattık. Müthiş ama para anlatmaya var. da devam Her şey ederiz güzel, yani, hiç problem şahane. değil. Finansal konularda gayet güzel, bilginiz bakalım. olsun. Akreplere geçelim. Akrepler. Çünkü çok önemli değil mi? Çünkü Akrep evet, dolunayı onlar var. için çok ama çok önemli bir dolunay. Neden? Tam olarak yükselende sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, özellikle sizin 1. evinizde, yani birebir öncelikleriniz konusunda. Hadi şöyle bir geçmişe gidelim. 20 Kasım 2025. O süre içerisinde hayatında neyi başlattın? Özellikle finansal konularda, maddi konularda, yine mesela gizli duygularımız, gizli arzularımız konusunda neyi başlattık? Neyi çözmemiz gerekiyor? Şöyle bir derinlere in bakayım, orada neler var? Gömülü duygularında neler var? Bunların açığa çıktığı, özellikle bu dönem bunlarla yüzleştiğin bir döngüde olacaksın ama parıl parıl parladığında bir süreçte olacaksın. Bu dolunay sizler için çok özel. Neden biliyor musunuz? Daha şöyle söyleyeyim, 2018 ve 2026 yılları arasından bahsettik ya, Uranüs Boğa enerjisi. Siz orada Uranüs karşıtlığı yaşıyordunuz aslında bu süre içerisinde. Yani hayatın en zor kısımlarından bir dönemini yaşadılar. Ama şimdi Uranüs'ün ikizlere geçmesi ve bu dolunayla birlikte çok başka bir sürece merhaba diyorlar ve o yüzden bu dolunay sizler için çok özel. Bir kere çekim yasanız çok kuvvetli. Finansal konularda, maddi konularda, ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda, sağlığınız konusunda her türlü şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Bence bu dönem size çok iyi gelecek sevgili akrep burçları. Sadece iç dünyanda saklama diyor bu dolunay. Yani iç dünyanda neyi saklıyorsan diyor, onunla yüzleş ve onu karşına al diyor. Çünkü bu sana çok iyi gelecek diyor, bilgin olsun. Bizden söylemesi. Evet, bizden söylemesi. Geçiyoruz o zaman hemen sevgili yay ve burçlarına. yükselen yaylara. Evet. Dünyanın en neşeli, en tatlı Sevgili insanları. yay ve yükselen burcu yay olanlar, herkese iyi niyetle bakarsan en büyük hatayı kendine yaparsın diyor bu dolunay bize. Çünkü senin 12. evinde, 12. ev gizli düşmanlıklar demektir, arkadan dönen işler demektir. Bizim elde olmayan koşullarımız demektir, bilinçaltımız demektir. Yani bu dönem, bu akrep dolunay ile birlikte arkanızdan kim iş çeviriyor? Kim sizi üzüyor? Kim sizi yıpratıyor? Bunların hepsinin ortaya döküldüğü bir dönemde olacaksınız. Size ayrıca stres sepetleri, kolunuza stres sepetleri takan kim varsa bunu hayatınızdan çıkartacaksınız. Bunu söyleyeyim açıkçası. Ama bu dolunay size diyor ki, sizi üzen, yıpratan, özellikle finansal konularda, maddi konularda bakın ve özellikle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda arkanızdan kim entrika çeviriyorsa bunların ön plana çıktığı bir süreçte olacaksınız. Aslında ben onlara şey diyorum, işte o gaz kaçıran enerji vampirleri diyorum. İşte bu gaz kaçıran enerji vampirlerinin ortaya döküldüğü bir dönemde olacaksınız. Kimsenin derdini, sorununu, sıkıntısını dinlemiyorsunuz, tamam mı? İç dünyanıza şöyle bir dönün, etrafınıza bir bakın. Kim dost, kim düşman, bunların hepsinin ortaya döküldüğü bir dönemde olacaksınız. Ve hani arındığınız da bir süreçte olacaksınız. Dediğim gibi bilinçaltınızda sizi üzen, yıpratan ne varsa, belki bu dönem biraz uykusuzluk sorunları çekebilirler. Özellikle boğa ve akrep burçları, yay ve ikizler burçları, özür dilerim. Bu dönem biraz böyle uykusuzluk sorunları ortaya çıkabilir. Rüyalarla ilgili bir takım böyle ilginç olaylar ortaya çıkabilir. Ama dediğim gibi arındığınız, temizlendiğiniz, hem içsel olarak temizlendiğiniz bir döngüde olacağınızı söyleyebilirim. Hadi bakalım, gözünüz Evet. aydın. Oğlaklar ekran başındaysa Evet. akrep dolunayının size etkisini duymanız lazım. Kesinlikle. Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, bu dolunay bize diyor ki tek başına savaşmayı bırak.
doğru ekiple zirve senin diyor aslında. Sizlerin 11. evinde gerçekleştiği için şöyle söyleyeyim, bir ekibiniz varsa gerçekten başarıya gittiğiniz bir döngüde olacaksınız. Ya da diyelim ki kendi hayatınızda bir takım istekleriniz var, hedefleriniz var, idealleriniz var. Bu dönem bence hayalleriniz gerçeğe dönüşebilir. Hayallerinizle ilgili bir takım hayatınızda çözmeniz gereken krizler varsa bunları da çözeceksiniz. Ama şöyle söyleyeyim, sosyal çevreleri konusunda özellikle işte toplumda görüşmüş oldukları arkadaşları varsa, bu arkadaşların içerisinde bir takım böyle entrikalar varsa bunlardan uzak durmaları gereken de bir dönemde olduklarını söyleyebilirim. Fakat hayalleriniz, idealleriniz, çocuklarınızla ilgili konularda oldukça keyifli bir dönem. Çok sosyalleşeceksiniz. Ama bu sosyalleşme biraz böyle harcamaları da ortaya çıkartabilir. Burada biraz krizlerle karşılaşmak istemiyorsanız hani cebinize birazcık dikkat etmeniz gerekiyor açıkçası. Ama şunu belirteyim, yeni insanlar, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bu arkadaşlıklar size çok güzel enerjiler getirebilir, hatta para getirebilir. Hadi Bilginiz bakalım. olsun. Evet, sevgili kova burçlarıyla devam edelim. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Onların özellikle... Hiç soluksuz gidiyorsun vallahi. Soru sormama bile müsaade etmiyorsun. Canım benim. Tamam. Direkt kovalara geçtin. Oğlaklarla ilgili bir şey soracaktım sana. Tabii sor. Özellikle Hemen oğlakla dedin devam ya ederim. mesela oğlan dikkat etmesi gereken alanları söyledin ya. Evet. Akrep dolunayında oğlaklar ne yapmasın? Ne yapmasın? İşte toplumdaki mesela sosyalleştiği alanlarda bir takım dedikodulara karışmasınlar. Entrikalara karışmasınlar. Size ne anlatılıyorsa bu süreçler içerisinde, diyelim ki gizli saklı, yasak bir şeyler, tamam mı? Burada bunlara karışmıyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. İkili ilişkiler bu kadar. nasıl? İkili ilişkileri Peki, gayet oğlaklara güzel. evlilik Tabii, var mı? yani şöyle söyleyeyim, ikili ilişkiler konusunda bence oğlak burçları bu dönem bence şanslılar. Onu belirteyim açıkçası. Bekar oğlak kalmayacak diyorsun. Kalmayacak. Zaten onlar Plüton'u gönderdiler. Yani Plüton oğlaktan sonra bence onlar çok güçlü liderliğini ön plana çıkartmaya başladılar. Kesinlikle büyük bir dönüşüm var. Hem finansal konularda Harika. onlara, hem ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda. Bence oğlaklar çok şanslı. Oh, Onu bütün söyleyeyim. sorularımı sordum yani oğlakla Jüpiter'de Yengeç'te karşıt burcunuzda. Orada biraz size karşıtlık veriyor ama çok şanslısınız. Bakın söyleyeyim size, bu 2026 ve 27 yılları bence Süper. oğlaklar için Şansınız gayet daim olsun. güzel bir süreç diyebilirim Aşk aslında. olsun, huzur olsun, para olsun. Kesinlikle Peki, öyle. sevgili kovalar, ekran başındaysanız şimdi bütün yorumlar size gelecek. Evet. Akrep dolunayında oğlaklar öyle bir etkileniyorlar ki televizyonun sesi açılsın. Kova burçları. Kovalar, Evet. pardon, oğlaklar Sevgili diyorum. kova burçları ve yükselen burcu kova Kova olanlar. olanlar. Şöyle söyleyeyim size, hazır değilsen bile hayat seni sahneye çağırıyor. Yani iş konusunda, kariyer konusunda, projelerin konusunda, görünürlük konusunda bu dönem başarı sizinle. Ama bunu hak ettiniz mi? Hak ettiniz. Neden biliyor musunuz? Gerçekten siz de çok yoruldunuz. Özellikle bu 2020-26 döngüsü gerçekten sizi çok ciddi anlamda yordu. Ama şimdi diyor ki hayat seni sahneye çağırıyor diyor. Ve hayatında yepyeni bir döngü var ama bu döngünün adı nedir? Başarı ve zirve. Özellikle çalışma hayatınızda, iş hayatınızda, otorite figürleriyle, patronlar, müdürler, bakın bunlarla olan ilişkilerinizde gayet güzel süreçler diyebilirim. Bir terfi alabilirsiniz, işinizde yükselebilirsiniz. Yine bir projeyi gündeme getirmek, tamamlamak, bu alanlarda oldukça keyifli enerjiler içerisinde olacağını söyleyebilirim. Yine baba ve baba tarafından akrabalarla ilgili bir takım konu ve olaylarınız varsa, yani baba ve baba tarafından beklemiş oldukları bir miras olayı, bir alım satım ya da aile şirketleriyle ilgili bir takım döngüler varsa bence bunları çözdüğünüz harika bir süreçte olacaksınız ve önümüzdeki 15 gün başarı sizinle, kariyeriniz konusunda haberiniz olsun. Sadece biraz ev ve iş hayatı arasındaki o dengeyi biraz bulmamız lazım aslında. Çünkü hani işinizdeki bir olayı eve taşımayalım ya da evimizdeki bir olayı iş hayatımıza taşımayalım. Daha profesyonel davrandığımız, daha böyle güzel enerjileri kucakladığımız bir süreçte olacağız sevgili kova burçları. Yani başarıya giden yoldaki adımları yavaş yavaş Kesinlikle. atmaya başlıyorlar. Tabii, Ve kesinlikle. hiçbir fırsatı bu hafta kaçırmayın ne olur. Olur mu sevgili kovalar? Çok çok şanslı bir süreç onlar için. Parıl Süper. parıl parladıkları muhteşem bir döngü bekliyor sevgili kova burçlarını. Ağzından bal Ama bunu damlıyor hak yani. ettiniz Hak sevgili ettiniz. kova burçları. Bakın söyleyeyim size. Beni anlıyorsunuz. Yorumlara yazın. Peki sevgili balıklara geçelim mi? Balık ve yükselen Evet. balıklar dikkat dikkat.
Akrep dolunayındasınız. Evet. Peki sizin hangi alanınızı en güçlü şekilde etkiliyor? Onların 9. ev alanını etkiliyor. Yani burada diyor ki küçük düşünme, büyük oyna diyor sizlere. Yani şöyle söyleyeyim size, bu dönem büyük düşünen tüm balık burçları, zaten onlar sezgilerin çocukları olduğu için ve su elementi olduğu için, akrep de bir su elementi. Yani bu dolunay onları birebir etkiliyor. Burada diyor ki hayallerini, ideallerini, imkansız dediğin ne varsa diyor, bunları gündeme taşı diyor. Tamam mı? Yani ne yapıyoruz? Küçük düşünmüyoruz, büyük düşünüyoruz ve rotamızı değiştiriyoruz bu dönem. Yani bir tatil planı, bir organizasyon enerjisini gündeme getirmek için gayet güzel bir süreç diyebilirim. Yine mesela uluslararası işler, ticari girişimler, ticaret, e-ticaret alanları, yüksek eğitim, öğretimle alakalı konular, medya, basın, yayıncılıkla ilgili bir takım işlerimiz varsa bunlar konusunda oldukça şanslı olduğumuz, güzel, gayet keyifli bir dönem olduğunu belirtebilirim açıkçası. Yani artık aynı yerde kalamazsın sevgili balık burcu. Burada diyor ki büyük düşün, güzel enerjileri hayatına çek diyor ve zaten hani bunu yapma kapasiteniz var sizin. Çünkü siz sezgilerin çocuğusunuz. Yani o hissettiğiniz her şeyi maddeye çevirebiliyorsunuz. O yüzden bu dönem dediğim gibi güzel enerjiler sizlerle birlikte olacak. Ama beklemediğiniz mesela bir takım organizasyonlar gündeme gelebilir. Seyahat planları da gündeme gelebilir. Bilginiz olsun sevgili balık burçları. Vallahi harika anlattın. Balıklara şunu söyleyebilir miyiz son olarak? Evet. Bir imkansız varsa imkansızın içinde bile bir imkan vardır sevgili balık. Kesinlikle. Buna doğru ilerle hızla. Kesinlikle. Biliyorum hepiniz merak ediyorsunuz. Aşk konusunda en şanslı burçlar geliyor. Evet. Tabii ki sevgili akrep burçları, sevgili boğa burçları, yengeç ve oğlak burçları bu önümüzdeki 15 gün manyetik çekim yasanız o kadar kuvvetli ki bence aşk konusunda mükemmel şanslı bir süreçtesiniz, haberiniz olsun. Peki sağlık konusunda kimleri uyarıyorsun? Sevgili ikizler burçları ve yay burçları, dediğim gibi yani genital hijyene çok dikkat etmemiz lazım ve özellikle uykusuzluk sorunları, bilinçaltımızla ilgili problemler, yine mesela safra kesesiyle ilgili ya da mide bölgemizle ilgili sorunlarımız varsa ihmal etmiyoruz. Dikkat dikkat. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Aşkın canım benim. astrolojisi bize yeni haftayı yorumladı. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni haftada bu ekranda görüşmek ve buluşmak üzere. Evet. Hoşça kalın.